Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Ki bunu diyorum zaten Bitcoin'in son günlerdeki yükselişi, aynı zamanda Ethereum'un all time high yani eski zirvesinden daha yüksek bir seviyede kapanış yapması tahmin ediyorum ki en azından beni takip edenler için çok 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 iyi bir haberdir. Çünkü hep beraber Ethereum yatırımı yaptığımızı görüyorum. Çok fazla kişi de Telegram grubundan görüyorum. Gerçi çok fazla kişi de Ethereum var. Nereden baksanız 700-800 dolarlardan beri elimizde Ethereum bekletiyoruz. Ara ara karlarımızı alıyoruz, tekrardan giriyoruz. Destek direnç seviyelerini aktif olarak Telegram adresimden veriyorum zaten. Paylaşmaya çalışıyorum. Bugünlerdeki bu yükselişler hepimizin yüzünü güldürmüştür diye düşünüyorum. Onun dışında neler oldu? Son zamanlarda, son birkaç günde DeFi tokenlar, yani DeFi projelerinin kendi tokenları çok büyük yükselişlere imza attılar. Kimse böyle bir yükselişi beklemiyordu. Yani kimse DeFi tokenlarda gerçekten bir yükseliş olacak demiyordu. En azından ben görmedim. Fakat bir yükseliş oldu. Bu altcoin sezonu başladı mı? Yani bize bunu mu anlatıyor? Bununla alakalı da çok fazla soru geldi. Özellikle son videomun altına inanılmaz derecede böyle soru geldi. Altcoin sezonu başladı mı? Kesinlikle başladı ya da başlamadı dememiz için çok erken. Zaten dominans grafiğinden de bunları anlatacağım. Fakat gerçekten şöyle sorular geliyor. Ben de bu sorulara istinaden şöyle bir konuşma yapmak istiyorum. Sesim bu arada netti mi? Evet. Ee, YouTube videolarımın altına gerçekten işte bu altcoin rallisi kaç gün sürecek? İşte altcoin rallisi kaç hafta sürer? Kimse söylemiyor, bu ayı sezonu kaç gün sürüyor falan gibi yorumlar geliyor. Kesinlikle bir kötüleme anlamında söylemiyorum. Sadece bir açıklama yapmak istiyorum toplu bir şekilde. Çünkü çok fazla böyle soru geldi. Kesinlikle 2 hafta sürecek, işte bir ay sürecek, boğa sezonu bir hafta sürer, işte altcoin rallisi 5 gün sürer gibi bir şey söylemek kesinlikle yanlış. Bunu dominans grafiğine bakarak yorumlamamız gerekiyor. Belki bir hafta sürecek, çok hızlı bitecek. Belki upuzun bir süre yatay seyir devam edecek ve gerçekten birkaç hafta belki de aylar sürecek. O yüzden bunu kesinlikle belli bir gün sınıflandırmasına koymak çok çok yanlış. Kesinlikle bu kafadan çıkmanızı tavsiye ediyorum. Başka nelerden bahsedeceğim? Ekran kaydımı başlatarak direkt bütün bahsetmek istediklerimden bahsetmeye başlayayım o zaman. Şu an ekranın sol alt kısmında bulunan Twitter adresimden, YouTube adresimden ve Telegram grubuma gelmeyi kesinlikle unutmayın. Bildiğiniz gibi geçen videoda bir Ledger Nano S çekilişi başlattım. Bu Ledger Nano S çekilişi bu pazar sahibini bulacak. Ona katılmak istiyorsanız da ekranın sol üst kısmından, şuralardan çıkan videodan çekilişli videoya gidip çekilişe katılabilirsiniz. Ee, Aynı zamanda dediğim gibi analizlerimi veya Goy Goy sohbet grubuna gelmek istiyorsanız da ekranın sol altındaki t.m/atamertuysalar linkinden gruplarıma erişebilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmında da bütün linkler var. O zaman ekran kaydımı başlatayım. Daha doğrusu ekran paylaşımımı başlatayım. Evet. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle ben videolar çekmeye devam ediyorum. Sizlerin gerçekten kendim kâr ediyorum. Okey, tabii ki de mutlu edici bir şey. Fakat sizlerin verdiğim tavsiyelerle, verdiğim analizlerle işte zararımı kapattım. Gerçekten işte sayende şu kadar, yani %5, %10 da önemli bir sayı. Bu kadar kâr ettim. Çok çok teşekkür ederim. Yazmanız gerçekten beni bir sonraki videoyu çekmem için teşviklendiriyor. O yüzden videoya bir beğen butonuna basmayı unutmayın. Öncelikle Ethereum'la başlayalım. Ethereum'u şöyle 4 saatlikte bir incelediğimiz zaman all time high rekoruna gelmiş görüyoruz. Gördüğünüz gibi ortalama olarak 1440 dolarlarda bir kapanış yaptı ve bir günlük bakıp şöyle uzun vadeli grafiğe baktığımızda 2017 yılında 2018 yılında yaptığı en yüksek seviyenin üzerine çıktığını görüyoruz. Bu kısımdayken şöyle bu seviyeye bir e, destek seviyesi, direnç seviyesi atalım ki ileride işimize yarasın. Şimdi yakınlaştığımız zaman 4 saatlik grafiğime geri dönüyorum ve son zamanlarda Ether ile ilgili neler söylemişiz, neler olmuş diye bir bakalım istiyorum. En son Ether'de böyle bir destek seviyesi çizmiştim. Bu destek seviyesinin altına sarkmaması durumunda özellikle ilk olarak 1350 dolar, daha sonrasında da yükseliş beklediğimi söylemiştim.
Ne oldu? Destek seviyesinin altında sarkmadı. Beklediğimiz oldu. Yani daha doğrusu sarksaydı da başka bir pozisyon uygulayacaktık. Fakat sarkmadı. Daha önceki söylediğim şekilde devam etti. İlk olarak 1350 seviyesinde bir kapanış yaptı 4 saatlikte. Daha sonra bir toparlamasını alıp 1400 doların üzerine doğru bir atılım gerçekleştirdi. Şu an için yeni rekor seviyesinde duruyor. Fakat bu seviyeler daha önce 2017-2018'den kalma çok güçlü bir destek, çok güçlü bir direnç seviyesi olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü 2018 yılında Ethereum alan, özellikle 1440 dolarlardan Ethereum alan, şu an tekrardan 1440 dolar Ethereum beklettiyse şu an büyük bir satış baskısı içerisinde Ethereum fiyatını geriletmeye çalışıyor olabilir. Yani demek istediğim şu, şöyle saatlikte bakıldığı zaman çok daha belli olacak. Gördüğünüz gibi 1440 dolara gelmiş, fakat bir sonraki saat içerisinde 1370'e kadar gerilemiş çünkü bir satış baskısı yemiş. Daha sonrasında tekrar toparlamış ve bulunduğumuz saat içerisinde şu an 1420 dolardan işlem görüyor. Bu saatten sonra Ethereum alınır mı demek, kesinlikle buna bir cevap vermek daha doğrusu çok erken. Yani şu an alınır veya alınmaz diyemem, fakat bu seviyelerden neler olabilir, sizlere onu paylaşabilirim. E, Kesinlikle ya 1420 doları baz alıyorum. Şu an aldığınızı varsayıyorum. Şuradan göstereyim. Bu seviyeden aldınız ve fiyat bir düşüş sergiledi. Bir zarar içerisinde olursunuz. Çünkü bunun altında evet bir destek ve direnç seviyemiz var. Özellikle yeşil kısımda belirttiğim seviye bizim için, yani şu seviyeler bizim için şu an için en azından bir destek seviyesi oluşturuyor. Fakat siz bu seviyeden alır alt kısma, yani 1350 dolara kadar bir düşüş sergilerse bir zarar içerisinde olursunuz. Fakat şu an izlerseniz, yani Ethereum acaba aşağı mı kıracak? Velev ki aşağı kırdı, bu seviyelerden bir alım fırsatı verdi, alabilirsiniz. Veya biraz yukarı kırdı, tekrardan burayı denedi ve yükseldi. Burası bu sefer bir destek görevi gördüğü için bir alım fırsatı yaratabilir bizler için. Fakat şu an almanız, yönün nereye gideceği belli değil. Bir silkeleme gelecek mi, bir geri çekilme gelecek mi, bunu bilmiyoruz. O yüzden kesinlikle riskli bir hareket olur şu anki seviyeden almak. Fakat emirlerinizi kesinlikle 1350 ve daha altında da 1250 seviyelerine kadar geriletebilirsiniz. Özellikle şu destek seviyesi bizim için hala geçerli. O yüzden 4 saatlikte yapacak kapanışlar ortalama bizi 1280 dolarlara kadar geriletebilir. O yüzden bu seviyelerden toplama yapılabilir. Şu an için elinizde Ethereum yoksa. Elinizde varsa, daha önceden aldıysanız, dün videomdan veya 700 dolarlardan beri aldıysanız, şu an için iki katı, yani 2x yapmış bulunuyoruz Ethereum için. Yani ne koyduysanız iki katını kar etmiş olmanız gerekiyor. Eğer bir kar satışı yapmadıysanız veya panik satışı yapmadıysanız. E, Şu an için tamamen izlenmesi gerekiyor. Biraz daha yükselip tekrardan bu seviyeleri destek olarak işleyecek mi? Yoksa burada tutunamayıp aşağı kırıp buradan gücünü alıp tekrardan bir yukarı yükseliş sergileyecek mi? Bunu takip etmemiz gerekiyor. Fakat Ethereum için görüyorum sosyal medyada işte 10 bin 20 bin dolar gibi hedefler konuluyorlar. Kesinlikle bu hani hedeflere aldırış edip bir FOMO'ya kapılıp Ethereum almayın. Yani tabii ki 10 bin doları görebilir Ethereum, fakat bu yıl içerisinde çok zor bir durum. Çünkü bu yıla bakacağımız zaman, yani bu yıl dediğim bu yükseliş sezonuna bakacağımız zaman ortalama e, şu seviyelerden diyeyim. Pardon, yanlış şey almışım. Ortalama şu seviyelerden şu an için %500'lük bir yükseliş sergilemiş demek oluyor. Ethereum'un bu sene 10 bin dolara gelmesi için gerçekten ortalama %1000'lik bir %4000'lik bir yükseliş falan sergilemesi gerekiyor. Yani uzun vadeli yatırımcıysanız kesinlikle elinizde Ethereum bulundurmalısınız zaten. Fakat bu yıl içerisinde öyle 10 bin dolarlar falan beklemek çok çok yanlış olur. Ne beklemek mantıklı olur? Kesinlikle günlükte baktığımız zaman şöyle bir formasyon benim dikkatimi çekti. Belki olabilir diye şöyle ve şu şekilde bir bardak formasyonu bizim işleyişimiz olabilir. Yani daha önce yaptığı seviyeyle tekrardan bir seviye arasında bir süreç geçti. Buradan ufak bir toparlamaya girebilir. Nereden gireceği belli olmaz. 1100 dolarlardan da girebilir, 1200-1300 dolarlardan da girebilir. Buradan tekrardan gücünü alıp daha da yüksek rekorlara, ortalama 2000 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini düşünüyorum Ethereum'un. Özellikle de 2021 yılı içerisinde kesinlikle güzel seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Bu video içerisinde şundan bahsetmek istiyorum. Hatta dominansla beraber bundan bahsedeyim. Hemen dominansa geldim. Altcoin rallisini bekleyen çok fazla kişi var. Çok çok fazla kişi var ki kesinlikle beklenmesi gereken bir durum.
Çünkü Bitcoin gerçekten rekor üstüne rekor kırdı fakat altcoin'lerde bir hareketlilik yok. Kesinlikle bu video içerisinde bazı altcoin sepetime koyduklarımdan bahsetmek istiyorum. Yani 2021 altcoin rallisinde elimde tuttuğum kripto paralardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bunun öncesinde dominans grafiğine bir bakalım. Bitcoin dominansına. Bildiğiniz gibi yeşille çizdiğim kısım bizim için kritik bir noktaydı. Yani 66 seviyeleri bizim için kritik bir noktaydı. En son videoyu çektiğimde bu alçalan üçgen formasyonunun içerisinde alt tabana değmiştik ve altına doğru kırdık. Şu an için 65 seviyelerinden işlem görüyor. Kesinlikle dominansın şu an hareketi çok çok önemli. Benim öngörüm, benim tahminim kesinlikle bu dominansın alçalan bandın alt kısmına kadar değebileceği. Yani buradan şöyle şu şekilde, hatta şunu da şöyle uzatırsam daha rahat anlaşılır gibi düşünüyorum. Şöyle bunu da şöyle uzatayım. Bu alçalan bant içerisinde hareketler sergileyeceğini düşünüyorum. Bu da demek oluyor ki bizi 63 seviyelerine kadar geriletebilir Bitcoin dominansı. Bitcoin dominansı gerileyince tabii ki bildiğiniz gibi altcoin'ler Bitcoin paritesinde yükselişe, yani bir altcoin rallisine giriş yapıyor demek oluyor. Bizim beklentimiz şu: kesinlikle bu dominans 63 seviyelerine kadar bir sarkması durumunda para giriş çıkışı kesinlikle altcoin'lere yapılacak, Bitcoin paritesinde yapılacak ve doğal olarak altcoin'lerde bir yükseliş yaşanacak. Hangi altcoin'lerde yükseliş yaşanabilir? Şu ana kadar yaşanan çok ciddi yükselişler var. Fakat bundan sonraki fırsatlarda neler olabilir, neler değerlendirilebilir? Bunu takip edeceğiz. Fakat aksi bir durum olduğunda, yani örnek veriyorum, Bitcoin dominansı biraz daha saldı ve tekrardan bir yükseliş yapıp bu alçalan üçgen formasyonunu kırıp yükseliş kat etti. Bu da Bitcoin için tekrardan para girişlerinin Bitcoin'e yapıldığı demek oluyor ve Bitcoin'de daha da yükseliş beklenebileceği demek oluyor. Fakat şu an için benim öngörüm özellikle 64 seviyesine kadar dominansın gerilemesi. Özellikle şu kısım için hangi kripto paralardan, hangi altcoin'lerden kar edilebilir, bunu göstermek istiyorum. Daha da aşağıya kırması durumunda zaten cennettir. Yani hep beraber göreceğiz bugünleri de. İnanıyorum en azından. Bitcoin, şöyle çizdiğim bir grafik vardı. 4 saatlikte baktığımızda benim mainstream olarak, yani ana şekilde açacağım pozisyon grafiği şu şekildeydi. Bu bandın, bu formasyonun, üçgen formasyonunun yukarısını kırması durumunda bir long pozisyonuyla yeni rekorlara kadar bir long bekletebileceğimi söylemiştim. Aksi takdirde altına kırdığında da kesinlikle bir short pozisyonu kırarak 25 bin dolarlara kadar bu short pozisyondan alabildiğim karı almayı hedeflemiştim. Hala bu üçgen içerisinde hareket ediyor. Şu an üst banda değmiş durumda. Tekrardan bir silkelemeyle alt banda gelebileceğini düşünüyorum. Bu uzun vadeli Bitcoin grafiğimde. Şimdi hemen kısa vadeli Bitcoin grafiğime geliyorum. Çok karmaşık biliyorum fakat göstermek istiyorum. Bu aynı üçgen kırmızı şekilde burada duruyor. Bu üçgenin içerisinde baktığımız zaman 4 saatlikte gördüğünüz gibi bir yukarı bir aşağı bir hareket sergiliyor Bitcoin. Öncelikle bir yukarı yükseliş sergilemişti, formasyonumuza değmişti ve aşağısına sarkmıştı. Kesinlikle buradan çok güzel bir short pozisyonuyla kar elde etmiştik. Daha sonra bu formasyon aşağıya sarktı ve alt banda değdi. Sonra tekrardan yukarıya, sonra tekrardan, hatta şurada mini bir hareketlenme var. Buradan tekrardan aşağıya serptiğinde tekrardan bir long pozisyonu girilebileceğini söylemiştim. Buradan longla güzel bir işlem yaptık. Tekrardan bu üçgen formasyonu yukarıya doğru giderken aşağıya bir kırılım gerçekleşti. Bu kırmızı olan, yani içerideki mikro olarak kırmızı gösterdiğim alt bandın içerisinden tekrardan yukarıya bir yükseliş sarf etti. Fakat gördüğünüz gibi bantlar gittikçe küçülüyor. Bu sarı bantta şu an için önümüzdeki beklediğim seviye. Yükselen üçgen formasyonu var. Bu seviye şuralarda biraz daha gezip hatta destek seviyelerini, direnç seviyelerini şöyle biraz daha uzatayım. Bu seviyeler içerisinde biraz daha oynayıp aşağıya bir sarkış sergileyeceğini düşünüyorum. Bu pozisyonu da şöyle gösterebilirim. Bu formasyonun aşağısını kırmasıyla ben bu hedefe girerim ve mini bir de stop koyarım. Yüzde ortalama 1,5'luk gibi. Daha sonra beklediğim seviyede yine alt tabana değmesi olur. Bu da ortalama %7'lik bir işlem demek oluyor. Kısa vadede Bitcoin trade setup'ım kesinlikle bu şekildedir. Bu videoyu yayınladıktan sonra Telegram grubumda da bunu paylaşıyor olacağım. Trade setup'ım bu şekilde. Uzun vadeli Bitcoin trade setup'ım da kesinlikle ve kesinlikle bu şekildedir.
Herhangi bir sorunuz varsa şu ana kadar özellikle Bitcoin ile alakalı veya Ethereum ile alakalı videonun yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz. Aktif bir şekilde cevaplıyor olacağım. Aynı zamanda Telegram grubundan da bunları paylaşıyor olacağım. Şimdi gelelim önümüzdeki kısa vadede yani dominansın aşağıya sarkmasıyla birlikte hangi kripto paralarda en ciddi yükselişler beklenebilir, bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak Litecoin zaten beklediğimiz seviyelere tekrardan gelmiş bulunuyor. En sonki videomda tekrardan bir destek seviyesi çizmiştim. Bu destek seviyesine değmiş bulunuyorduk ve buralardan bir yükseliş gelebileceğini öngörmüştüm, söylemiştim. Ne kadarlık bir yükseliş gelmiş hemen bakalım. Ortalama %15'lik bir yükseliş kat etmiş son videomdan beri. Bitti mi? Kesinlikle bitmedi. Buradan tekrardan bir destek alır mı? Alır. Neden almasın? Bitcoin'in hareketine bağlı olarak. Fakat kısa vade için kesinlikle özellikle düşüşten aldığınızı varsaymıyorum. Şu an aldığınızı ve elinizde olan bir Litecoin'i bahsediyorum. Kesinlikle 186'lara kadar %15'lik bir yükseliş kat edecektir. Litecoin'in kesinlikle önü çok çok açık. Fakat Bitcoin'in ani hareketleriyle Litecoin yatırımcıları da ani satışlar yapabiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle önümüzdeki kısa vadede şu anki seviyeden %15 tekrardan bir destek alırsa ortalama %25'lik bir yükseliş kat edeceğini öngörüyorum. Litecoin'in alım seviyeleri ne olmalı? Kesinlikle şu an yüzde kaç bilmiyorum ama bir yükseliş içerisinde 24 saatlik bakıldığı zaman buradan tekrardan bir sirkeleme gelebilir. Fakat şöyle baktığımız zaman da alınabilecek minimum seviyeler, yani şu an için özellikle kesinlikle 150 dolar. 150 dolar altından kesinlikle alınır zaten, fakat 150 dolara sekmesi durumunda bir miktar alım yapılabilir. Daha da alta sekmesi durumunda bir miktar daha yapılabilir ve yükseliş izlenebilir Litecoin için. Hemen daha sonrasında Link'e geliyorum. Link beklediğimizin üzerinde bir performans sergiledi. Daha önceki videomda kesinlikle şu mum grafikleri yoktu. Sadece bir yükseliş kat etmişti. Beklentim kesinlikle bu yükselişten sonra bir düzeltmeye girip alınabilmesiydi. Yani şurada böyle bir mum grafiği yokken şöyle bir yuvarlak çizmişim. Fakat bu yuvarlak çok güzel, çok 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 güzel işlemiş ve burada çok güzel bir yükseliş formasyonu bizim işimizi görmüş şu şekilde. Şimdi tekrardan bir toparlama evresinde bu seviyelerden aldıysanız karınızı alabilirsiniz. Yüzde kaç kar ettik demek oluyor. Yine %15'lik bir kar demek oluyor. Fakat tekrardan bir alım bekletilebilir. Şöyle bakıldığı zaman zaten şöyle bir çizelim tekrardan. Ee, Önümüzdeki ilk kırmamız gereken seviyeler ortalama 22 dolar seviyeleri. Altta da bizi bekleyen çok 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 ciddi bir 20 dolar seviyesi var. Bu band arasından destek direnç seviyeleriyle işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yani buradan almak mantıklı olmayabilir, fakat ufak bir sarkmalardan 20 dolara kadar alımlar yapılabilir. Kesinlikle 22 dolara tekrardan çıkması durumunda ufak bir kar satışı şuradan alıyorsanız veya 20 dolardan alıyorsanız ve daha sonrasında da çizdiğim ortalama 29 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş bekliyorum. Link için dolar paritesinde önümüzdeki kısa vadede. BNB'ye geliyorum. BNB bugün çok 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 ilginç şeyler yaptı. Saatlik baktığımız zaman 45 dolarlardan 47 dolarlara kadar bir yük. Hayır, şurası, pardon. E, Bakayım, pardon, yanlış olmasın. Yok yok, bu. 45 dolarlardan 47 dolarlara bir yükseliş kat etti. Daha önce de çizdiğim ortalama videoyu 2 gün önce attım. Yani 17 demek oluyor. Ortalama BNB'nin fiyatı 42 dolarlar, 43 dolarlarmış. Şu an 44 dolar, fakat 47 dolar olarak zirve seviyesini görmüş gözüküyor. Kesinlikle bu seviyenin üstüne tekrardan çıkması bekleniyor, çünkü Binance borsası bugün itibariyle 19 Ocak itibariyle 3,5 milyondan fazla BNB'yi burn etti, yani yok etti. Bu Binance borsasının belli aralıklarla yaptığı bir burn işlemi fiyatı etkileyen, boşta bulunan BNB miktarlarını azaltan ve doğal olarak az olan paritenin, az olan birimin fiyatının da artacağı gibi kesinlikle 14. Burn işlemlerini gerçekleştirdiler. Çok büyük meblağda 3,5 milyondan fazla BNB 165,5 milyondan daha fazla dolarlıkta bir burn işlemi gerçekleşti. Bu fiyatı biraz tetikledi, fakat tekrardan bir düzeltmeye girdi. Şu an için bana göre bir alım fırsatı. Kesinlikle şurada da çizdiğim gibi renk cümbüş içerisinde kaybolmayalım. Şöyle çizeyim. Kesinlikle bir alım fırsatının içerisinde bu seviyelerden tekrardan bir yükseliş kat edecektir. Kesinlikle BNB'de çizmiş miyim, buraya bakayım hemen.
Günlükte bakalım. Kesinlikle 60 dolarlara kadar bir yükseliş çizdim. Kısa vadede olur mu olmaz mı bilinmez, fakat gerçekten kısa vadede 50 dolarlar çok çok yakın. Şu an için 44 dolarlardan 50 dolarlar çok 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 güzel bir kar fırsatı olabilir. BNB için burn işlemi çok çok etkili oldu. Bugün de zaten çok yüklü meblağda, tam hatırlamıyorum. BNB şöyle bakalım. 16 milyondan fazla BNB şey yapılmış. Başka bir transfer edilmiş, daha doğrusu konuşamadım. Bu zaten burn işlemiyle alakalı bir durumdu. Fakat CZ Binance açıklamasını yapmış. Bununla alakalı sanırım unuttukları, Temmuz'da açmaları gereken bir belli bir meblağda BNB'yi unuttuklarını, şimdi açtıklarını söyledi. Kesinlikle ve kesinlikle BNB gelecek var eden kripto paralar içerisinde bir numarada yer alıyor. Bir numara demeyeyim hatta. Çünkü Prop token'a da gelmek istiyorum. Burada görmüşken borsa tokenlarını. Prop token bildiğiniz gibi Probit borsası belli aralıklarla %50 indirimli Bitcoin satışı yapıyor. Daha önce de yapmıştı ve ben katılmıştım. Örnek veriyorum, şu an 37 bin dolarsa 18 bin dolardan belli bir meblağ Bitcoin satışa sunuyorlar. 7 gün sonra, ortalama bir hafta sonra başlayacak bu satış. Satışa katılmanız için minimum 500 prop stake etmeniz gerekiyor. Prop da Probit borsasının kendilerine ait token'ı. Herkes indirimli Bitcoin satışına katılmak istediği için herkes doğal olarak prop alıyor ve prop'un fiyatını inanılmaz etkiliyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Hatta en son söylediğim fiyattan bir güncelleme yapacağım şimdi, bir saniye. En son bir düşüş yaşanmıştı prop'ta, evet. TradingView görünümünü alalım. En son bir düşüş yaşanmıştı. Ortalama şu seviyelerdeyken ben video içerisinde söylemiştim sizlere. Şu an için tekrardan 0.36 seviyelerine gelmiş. Bu da şu an itibariyle şöyle bakalım. Ortalama %10'luk bir kar demek oluyor. Fakat kesinlikle önümüzdeki 7 gün içerisinde bu fiyat 0.4 seviyelerinin üzerine gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle çizeyim hatta. Bu da şu an hem belki de katılacaksınız indirimli Bitcoin satışına, hem de belki prop stake edeceksiniz, hem de belki Probit'ten alsat yaparak kar elde edeceksiniz. Şu anki pariteden, şu anki fiyattan yükselişi %12'lere kadar geliyor. Daha öncesine baktığımız zaman şöyle günlükte yeni rekorunun üzerine bir rekor atabilir diye düşünüyorum. Belli aralıklarla yaptıkları bir yükseliş var zaten. Şu andan da tekrardan Bitcoin satışı vesaire bir yükseliş daha yapıp 0,4 üzerine çok çok rahat gelebilir diye düşünüyorum. Eğer prop almak istiyorsanız, indirimli Bitcoin satışına katılmak istiyorsanız veya Prop token stake etmek istiyorsanız üye olmak için gereken link açıklama kısmında var. Aynı zamanda bu video içerisinde bahsettiğim BNB'den, birazdan bahsedeceğim altcoin'lerden açıklamalar kısmındaki altcoin aldığım linkten indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Komisyon indirimli linklerim açıklamalar kısmında bulunuyor. Hemen BNB'den bahsettik. Chiliz'den bahsetmek istiyorum. Chiliz benim için Bitcoin paritesinde inanılmaz bir seviyede, sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten günlük bakalım, hatta dibin dibine oynuyor denebilir. Yani yani 49 Satoshi altına zaten inmiş gibi gözükmüyor. Fakat 46'lara kadar indi. Şu an için Chiliz toplanma zamanı Bitcoin paritesinde. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Chiliz son zamanlarda çok çok popüler bir kripto para. Doğal olarak Bitcoin paritesinde baktığımız zaman dominansın aşağıya silkelenmesiyle birlikte Chiliz token'ın Bitcoin karşısında, Bitcoin paritesinde yükselişi çok çok ciddi olacaktır diye düşünüyorum. Daha önceden 179 ve 215 seviyelerine kadar Bitcoin paritesinde yükselmiş, fakat şu an için bu seviyelerden beklediğim yükseliş benim kesinlikle 64-65 Satoshi seviyelerine kadar. Bu da %100'ün üzerinde bir kar demek oluyor bizler için. Daha da yükselmeleri ortalama %200'lere kadar bir atak gerçekleştirebilir. Aynı burada yaptığı atak gibi. Dibin dibine dokunmuş, yatay bir seyir izlemiş, biraz yükselmiş ve daha da yükselmiş. Belki bu seviyelerden de bu şekilde bir hareket gelebilir diye düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle şu an için altcoin sepetinizde Chiliz bulunmalı. Binance borsasından alabiliyorsunuz zaten. Açıklamalar kısmında Binance borsası üyeliğiniz yoksa linki de var. Bu seviyelerden kesinlikle değerlendirilmesi gerekiyor denebilir. Şöyle bakıldığı zaman bu seviyelerden sonra ilk önümüze çıkan ciddi seviyeler kesinlikle 78 seviyeleri. Daha sonrasında da şöyle kabataslak bakıldığı zaman
100 seviyelerine kadar bir yükseliş, kesinlikle çizdiğim bant gibi bir yükseliş gelecektir. Elinizde biraz da olsa, çok da olsa kesinlikle ve kesinlikle çiliz bulundurun diyorum. Ben aldım, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Kusura bakmayın. Ortalama 25 dakika konuşunca boğazım şey oluyor. Bakalım Algo'ya bakıyorum, fakat Algo zaten beklediğim gibi bir yükseliş kat ediyor, fakat Algo'ya BTC paritesinde bakmak istiyorum. Ben şahsi olarak aynı deminki Chiliz'de de olduğu gibi dibini boylamış. Hatta o seviyeleri boş verelim. Şu an için dibin dibi seviyelerinin dibinin dibinde denebilir. Çok değerli seviyeler bunlar. İlk olarak şu an içinde bulunduğumuz seviyelerde ortalama bu seviyeler. Şöyle bakıldığı zaman bu iki bant içerisinde yapacağı hareketler bize çok ciddi meblağlar, ortalama %90 %80'lik karlar bırakabilir. Algo'ya Bitcoin paritesinde çok güveniyorum. Çünkü dediğim gibi dominansta bir geriye sarkması durumunda Algo'da çok ciddi bir yükseliş kat edilecektir. Bu seviyeden Algo alınır mı derseniz bence alınır. Fakat beklemek isterseniz de altlı çizdiğim 1000 Satoshi seviyelerine kadar bekleyebilirsiniz. Fakat ben bu seviyelerden de alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat bu video içerisinde söylediğim hiçbir şey kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendi analizlerimi ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum sadece. Bu analizlerime güvenip veya kafanıza yatıp işlem yapmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Bu seviyelerden algo alınabilir. Kesinlikle 899 seviyelerine kadar, pardon, 2000 Satoshi seviyelerine kadar bir kar beklenebilir. Daha da yükseği beklenebilir, fakat benim için gerçekten %80 kar inanılmaz demek yani. Kesinlikle sizin için de öyle olmalı. Algo'yu kesinlikle Bitcoin paritesinde inceleyebilirsiniz. Dolar paritesinde bakıldığında da zaten en son çizdiğimden neler olmuş şöyle bir bakalım. Altta çizdiğim bir destek seviyesine değmiş gözüküyor. Hemen bakıyorum. Evet, altta gördüğüm destek seviyesinden tekrardan alım yapılabilir diye düşünüyorum. Özellikle algoya dolar paritesinde bakıldığı zaman. Bu destek seviyelerinden almayı bekleyebilirsiniz. Bu seviyelerden de alabilirsiniz. Şu an içinde bulunduğumuz 0.55 seviyelerinden de alınabilir. Özellikle kısa vadede daha önceki rekor seviyesine kadar. Yani bu da demek oluyor ki ortalama 0.7 seviyelerine kadar bir yükseliş izlenebilir. Algoyu elinizde bulundurmanızı tavsiye ediyorum son zamanlarda. Neo'dan çok bahsetmiştik. Neo'ya tekrardan geliyorum. Dolar paritesinde inceliyorum Neo'yu. Ee, Şöyle bakıldığı zaman daha önce çizdiğim bir üçgen formasyonundan yukarıya kırmasını beklemişim. Hatta bunu daha önce de incelediğimi hatırlıyorum. Tekrardan bir alım yapılabilir bu seviyelerden diye bahsetmiştim sizlere. Bu seviyelere gelmedi. Gelmesi de sıkıntı değil. Zaten 20 dolarlardan beri Neo'dan bahsediyorum sizlere. Şu an için 27 dolar seviyelerinde, fakat uzun vadeli bakıldığında, özellikle günlük paritede bakıldığında ilk olarak hedefim 40 dolar. Kesinlikle 40 dolara kadar bir satış yapacağımı düşünmüyorum. Şu an için çok güzel seviyelerde, fakat günlükte bakıldığında ve uzun vadede bakıldığında yani bu seviyeler hiç önemli seviyeler gibi durmuyor. Şöyle yapayım. Evet. Bu seviyeler kesinlikle ciddi seviyeler gibi durmuyor. Kısa vadede Neo'yu hani 100 dolarlarda 70 dolarlarda görür müyüz diye sorarsanız kesinlikle kısa vadede göreceğimizi düşünmüyorum. Fakat uzun vadede elinizde bir miktar Neo bulundurmalısınız. Şu an için bu destek seviyesini, yani 27.76'nın üzerinde kapanışlar yapması, yani şu seviyeden Bitcoin, şu seviyeden Neo alınır mı diye soracak olursanız aynı Ethereum'daki gibi buradan sonraki hareketini izlemek gerekiyor. Şöyle 4 saatlik bakıldığı zaman buradan yukarı bir salınım yapabilir ve burayı destek seviyesi olarak kullanabilir. Buradan tekrardan alım yapılabilir. Fakat şu an almak belki tekrardan yapacağı bir düzeltmeden size zarara uğratabilir. Şu an için Neo'yu izlemek gerekiyor. Zaten karda olduğunuzu düşünüyorum Neo'ya girdiyseniz. Eğer trene katılmak istiyorsanız şu an Neo'ya girilir mi diye soracak olursanız kesinlikle birkaç gün beklenmeli diye düşünüyorum. Yönü belli olsun ki ona göre hareket edebilelim demek istiyorum. Alamadığımız yerden almayız demek de istiyorum. Tron son videomda da dediğim gibi hala çok güzel yani oynuyor buralarda. Kesinlikle 75 ve 88 Satoshi arasında git gel yapıyor. Altcoin boğasında kesinlikle elinde bulundurulması gereken
kripto paralardan biri olduğunu düşünüyorum. Şöyle günlük bazda baktığımız zaman zaten uzun vadede dibinin dip seviyesinde olduğunu görüyoruz. O yüzden bu seviyeler kesinlikle şöyle göstereyim. Özellikle şöyle bir dip seviyesi göstereyim ve bunun da altında, yani kesinlikle buralardan toplanabilir demek istiyorum. Şunun şeffaflığını azaltalım biraz. Ne seviyeleri demek oluyor? Bu da kesinlikle şu an içinde bulunduğumuz seviyeler ve daha da altı Tron için çok çok inanılmaz bir alım fırsatı. Çünkü gerçekten altcoin rallisinde, altcoin boğasında Justin Sun'ın boş duracağını düşünmüyorum. Justin Sun bildiğiniz gibi çok ufak spekülasyonlarla Tron'u çok çok güzel yerlere getirdi. Daha önceki grafiklerde de gördüğümüz gibi. Şu an için kesinlikle değerlendirilebilecek kripto paralar listemde bulunuyor. Başka neye bakalım? Neo'ya baktık, Litecoin'e baktık, BNB'ye baktık, Link'e baktık, Prob'a baktık, her şeye baktık. Şu an için bahsedeceğim altcoin sepetimde başka bir şey yok. Sizlere bir dakika içerisinde sponsorlu olarak Binomo'dan bahsetmek istiyorum. Binomo'yu çoğu yerde görüyorsunuzdur. İnternetteki reklamlarda veya çoğu sosyal medya platformunda fiyatın yükseleceğini mi alçalacağını mı tahmin ettiğiniz bir uygulama. Kaldıraçlı işlem, margin trading deniyor zaten buna. Binomo bunlardan en popülerlerinden biri olabilir. Kullanmak istiyorsanız kesinlikle içerisinde bir demo hesabı var. Önce demo hesabında kendiniz deneyip sonradan gerçek hesaptan işlemler yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, video içerisinde 8 liralık Bitcoin bu fiyattan yükselecek işlemi açıyorum. 4 saniye içerisinde bu işleme giriş yapacağım ve bayrak işaretine geldiğinde belirttiğim pariteden, belirttiğim fiyattan yüksek bir fiyatta kapanış yaparsa kesinlikle karda olacağım. Bunu beraber göreceğiz. Ama bildiğiniz gibi margin trading çok 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 riskli bir durumdur. Yani bütün paranızı kaybedebilirsiniz. Gerçekten ufak kar edeceğim derken bütün paranızdan olabilirsiniz. O yüzden kesinlikle çok 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 riskli ve dikkatli işlem yapmanız gereken bir platform. Örneğin ben video içerisinde 8 liralık bir işlem yaptım ve belirttiğim fiyatın üzerinde kapatacak gibi duruyor. Evet, çok çok güzel bir pump yarattı ve 10 liralık bir kar elde ettim. 8 lirayla girip 10 lirayla kar ettim diyebilirim. Yani 10 lira kazandım, 2 lira kar ettim denebilir. Kaldıraçlı işlem platformlarında profesyonelseniz kesinlikle daha güzel platformlar var. Bunları Telegram grubumdan paylaşıyorum. Fakat eğer daha böyle demo hesabından faydalanmak istiyorsanız veya burada bazı formasyonlardan ve fırsatlardan bahsediliyor. Bunlardan ilgileniyorsanız ve kullanmak istiyorsanız açıklamalar kısmında Binomo'nun linki var diyerek şöyle geri geliyorum. Başka bahsetmem gereken şu an için bir kripto para görmüyorum. DOT'a bakalım hatta unutmadan. DOT'la alakalı güzel bir yükseliş vardı son günlerde. Şöyle gördüğünüz gibi DOT inanılmaz bir kripto para haline geldi. Ya hiçbir istatistik de çekilemiyor. Evet, hiçbir istatistik de çekilemiyor. O yüzden şöyle bakabiliriz olaya 4 saatlikte bakıldığı zaman. Kesinlikle çok 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 yükselmiş. 4 dolarlardan 16 dolarlara kadar yükselmiş gözüküyor. Şu an için beklediğimiz destek seviyeleri şu an almak kesinlikle mantıksız diye düşünüyorum. Fakat bu seviyelerden almaktansa biraz daha beklerim dediğim seviyeler kesinlikle ekranda gördüğünüz seviyelerdir. Öncelikle 14, sonra 12 ve 7 dolar seviyelerinden alım yapılabilir. DOT'la alakalı çok farklı haber çıkıyor. O yüzden bu seviyelere yapacağı ufak düzeltmeler, gördüğünüz gibi her yükselişinde bir düzeltme yaratmış. Belki bu düzeltme tekrardan 15 dolarlara, 14 dolarlara gerileyebilir ve buralardan bir alım fırsatı verebilir. Kesinlikle DOT'ta özellikle önümüzdeki günlerde zaten yükselecektir diye düşünüyorum. Altcoin rallisinde daha da zirvelere oynayacaktır diye düşünüyorum. Videoda bahsetmediğim ve merak ettiğiniz altcoin'ler varsa bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda ekranın sol alt kısmında bulunan t.m/atamertuysaler'den de Telegram grubuma gelebilirsiniz. Oradan da aktif olarak paylaşım yapıyor olacağım. Bu arada çok kısa zaman içerisinde canlı yayınlara başlıyorum. Şöyle şunu alayım. Çok kısa zaman içerisinde canlı yayınlara başlıyorum. Bu canlı yayınları çok farklı paritelerde, çok farklı şekillerde yapacağım. Öncelikle YouTube katıl butonumu aktif ediyorum. Bununla ilgili daha detaylı bir video gelecek. Fakat ben burada bir ön bilgilendirme yapmak istiyorum. Katıl butonunda iki farklı seçenek olacak. Bunlardan biri mini yatırımcı, biri tam yatırımcı ya da trader paketi veya balina paketi olarak düşünüyorum isimleri.
Trader paketi yani ortalama 10-15 liralık pakete dahil olan kişiler yaptığım canlı yayınlarda chat'e erişme fırsatı bulacaklar ve ayrıca onlara özel olarak canlı yayınlarda yapıyor olacağım. Bu ne demek oluyor? Canlı yayını herkes izleyebilecek. Kanal içerisinde abone olan, abone olmayan, YouTube'daki herkes canlı yayınlarımı takip ediyor olabilecek. Fakat canlı yayın içerisinde chat'e baktığımda ve chat'ten benden bir altcoin analizi istediğinizde veya bir soru sormak istediğinizde mini pakete üye olan kişilerin sorularını cevaplıyor olacağım. Aynı zamanda bir de balina paketi ya da tam yatırımcı paketi düşünüyorum. Bunun fiyatı da çok pahalı değil. Kesinlikle 35-40 liralarda olacağını öngörüyorum. Bu kişiler de aynı şekilde chat'e erişme imkanı sahip olacaklar ve bir kaldıraçlı işlem grubu açacağım. Bildiğiniz gibi gün içerisinde yaptığım kaldıraçlı işlemlerde paylaşacağım ve birlikte yani şurada ekranımı hemen paylaşarak şunu göstermek istiyorum. Şurada şu üçgen içerisinde yaptığım hareketlerden bahsediyorum. Yani 4 saatlikte ortalama ocağın 10'undan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 tane işlem. Tabii bunun dışında mikro olarak altcoin'lerde inanılmaz derecede işlem açıyorum. Margin trading'i çok aktif olarak kullanıyorum. Bu işlemlerimi paylaşabileceğim bir Telegram grubu olacak. Bu 35 liralık ortalama ya da tam fiyatını belirtmeyeyim yanlış olmasın. Tam trader paketinden de ya da balina paketine de üye olanlar hem chat'e hem de bu özel Telegram grubuna dahil olma fırsatı yakalayacaklar. Tabii ki daha önce Telegram grubumdan bir link vermiştim. Bir kaldıraçlı işlem platformu linki. O linkten üye olanlara da alacağımı söylemiştim. O yüzden belli bir oran yapmayı düşünüyorum. YouTube'dan ortalama 50 kişi mesela, Telegram'dan da ortalama yani o gruptan da şu anki mevcut gruptan da 100 kişi, 150 kişiyle ortalama çok da fazla olmadan bu işi kapatmayı düşünüyorum. O yüzden açtığım zaman bunu zaten ilk olarak Telegram grubundan paylaşıyor olacağım. Telegram grubuma her halükarda gelmenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İncelememi istediğiniz altcoin varsa onu da yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.